Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu yapraklı motiflerle yazlık bluz çalışması yapacağız. Daha önce motiflerin yapımını kanalımda paylaştım. Hemen aşağıya link bırakacağım. Oradan bakarak motifleri yapabilirsiniz. Toplamda 8 tane motif yapıyoruz. 4 tane önde, 4 tane de arka bedende motiflerimiz olacak. Motiflerin yapımını anlatırken burada birleştirmeyi de gösterdim. Bu birleştirmeyi yaptıktan sonra yine ilk videoda anlattım. Burada köşeden her zamanki gibi kapatıp 4 tane zincirle yükseliyoruz ve bu kısımlarda yine üçlü trabzanlar yaparak aralarda 3 zincir çekerek 2 sıra ekledim. Köşelerde de 6 zincirimiz var. Bu köşelerde 6 zincirimiz, aralarda da 3 zincirlerimiz var. Şimdi 2 sırayı eklemek istemezseniz, yani daha küçük bir beden çalışmak isterseniz, bu 2 sırayı eklemeden de hemen motiflerinizi bitirdiğiniz zaman birleştirmenizi yapabilirsiniz. Toplam beden genişliğinizi göğüsten aldıktan sonra 2'ye bölün. Daha sonra onu da 2'ye bölmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle gösterecek olursam her bir motif bedenimizin yarısı olmuş oluyor. Dolayısıyla kendi santim hesabınızı aldıktan sonra bir tane motif örmek istediğiniz iple kaç santimetre geldiğini ölçün. Buhar ütüsü yaptıktan sonra bunu tabii ki hesaplayın. Daha sonra bu sıraları ona göre ekleyerek daha büyük bedenler elde edebilirsiniz. Ben burada 2 sıra ekledim. Sizler large, x large, yani şu anda ben large beden olarak çalışıyorum. X large beden için bir sıra fazla, x large beden için daha bir sıra fazla olacak şekilde ekleyerek motifinizi biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ya da daha küçük yapmak isterseniz de yine motiflerin yapımını anlatırken ikili trabzanlarla da motifi çalışabilirsiniz. Burada ben hep üçlü trabzanlar yaparak motifimi tamamladım. Şimdi 8 tane motif yapıyoruz. Her ikisini bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Bakın burada bunları buhar ütüsü yaptıktan sonra şöyle hemen göstereceğim. Buhar ütüsü yaptıktan sonra da bu şekilde önce omuzdan, sonra şu yandan birleştirmemizi yapacağız. En son şu iki bedenin birleştirmesini yapacağız. Şimdi burada motiflerimize sıraları ekledikten sonra son bir sıra şöyle zincir ve sık iğne sıramız var. Bakın şöyle zincirli sıramız var. Hemen burada bu son iki motifimde bu zincir sırasını yaparken diğer iki motifime birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. Hemen şurada herhangi bir köşe boşluğundan başlayacağım. Bu üstten başlıyorum. Ya da şöyle de başlayabiliriz. Beden genişliğinden şu alt köşeden başlayacağım ve bedenleri birleştirerek ilerleyeceğim. Şimdi burada köşenin içine bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip buraya batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. 5 tane zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi ben burayı sökeceğim çünkü birleştirme yaparak başlayacağım. Dolayısıyla 2 tane zincir çekip şöyle ilkini sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şunu biraz bu tarafa getirelim. 2 zincir çektim. Daha sonra şu motifimi alıyorum. Ön yüzü gelecek şekilde karşı tarafta köşenin içinden başlayacağım. Şimdi burada şu köşenin içindeki boşluktan sonraki boşlukta birleştirme yapıyorum. Çünkü burada köşenin içindeki boşluğu henüz yapmadık. Sadece bunu sırayı tamamladığımız zaman yapacağız. Dolayısıyla ikinci boşluktan başlayacağım karşıda. 2 zincir çektim. Daha sonra bu karşıda şu köşe boşluğunu atlıyorum. Hemen köşeden sonraki ilk boşluğa şöyle batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Karşı tarafta sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir. Buraya geliyorum. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne.
Çok kolay. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, bir sık iğne, tekrar 2 zincir, bu tarafa bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bunu biraz yapacağım kol evinin olduğu yere kadar. Sonra size kaç tane boşluk bıraktığımı göstereceğim. Şimdi ben large beden için 20 santimetreye yakın bir kol evi yüksekliği bırakacağım. Sizler yine medium için 18, S beden için 16, 17 ya da X large beden için 21, 22, bu şekilde 1-2 santim küçük, 1-2 santim büyük olacak şekilde boşluklarınızı bırakabilirsiniz. Bu motiflerinizi o yüzden mutlaka buhar ütüsü yaptıktan sonra birleştirme yapın. Çünkü bu Alize Diva ipi ütüden sonra oldukça açılıyor. O yüzden ölçülerinizi, çünkü siz 20 santimetre hesaplarsınız. Daha sonra ütü yaptıktan sonra 22 santimetreye çıkabilir. Evet, bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Evet, kol evinin olduğu yere gelene kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi burada şu yukarıdaki köşeden saydığımız zaman, köşe boşluğunu da sayıyorum. Buradan itibaren 12. boşluğa gelene kadar birleştirmemi yaptım. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tam boşluğum var. 12. boşluğun içinde karşı tarafa birleştirdikten sonra son sık iğnemi yaptım. Şimdi dediğim gibi sizler burayı ölçeceksiniz. Dilerseniz bir boşluk aşağıda da bırakabilirsiniz birleştirmeyi, ya da bir boşluk yukarıda bırakabilirsiniz. Şimdi burada ben son 12. boşluğa sık iğnemi yaptım. Artık birleştirme yapmadan devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen sıradan devam ediyorum. Köşenin olduğu yere kadar 5 tane zincir, bir sık iğne şeklinde devam edelim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 5 tane zincir çektim. Önce köşe boşluğunun içine bir sık iğne yaptım. Daha sonra 2 zincir çektim. Çünkü köşenin içinde de bir tane 5 zincir boşluğumuz olacak. 2 zincir çektim. Ayrıca burada da saydığımız zaman yine 11 tane boşluğumuz var. Şu zincirleri değil de şurayı saydım. Yani şurada birleştirme yapmışız. Şuradan itibaren saydığım zaman 11 tane boşluğum var. Şimdi burada köşenin içine sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şöyle karşı tarafta da yine köşenin içindeki boşluğa battım. Buraya bir sık iğne, tekrar 2 zincir çektim. Şimdi tekrar köşe boşluğunun içine, başlangıçta başlarken bu sık iğneyi yaptıktan sonra zincirle başlamıştık. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar birleştirme ile devam edeceğiz. 2 zincir çektim. Yine köşeden sonraki artık omuz birleştirmesini yapıyorum. İlk boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, tekrar buraya geliyorum. Sıradan devam ediyorum. Yine 2 zincir, karşı tarafa bir sık iğne, 2 zincir, burada sıradaki boşluğa bir sık iğne. Evet, yine köşenin olduğu yere geldim. Şöyle artık son boşlukların içine bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Şimdi bu taraftaki ilk köşenin içine, burada da ipimiz var. Hemen şöyle ipimi de gizleyeceğim. Şimdi köşenin içine bir sık iğne yaptım. Bu ipimi arada yürüterek 2 zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2. Daha sonra karşı taraftaki ipi bırakacağım. Karşı tarafa hemen şu köşenin içindeki boşluğa yine şu ipimi yine aralardan şöyle geçiriyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar ipimi yürütüyorum. Bir, yani köşeye de aynı şekilde 2 zincir, bir sık iğne şeklinde şöyle 2 zincirimi çektim. Şimdi burada bakın köşenin içine bir sık iğnemi yapmıştım. Tekrar bir tane daha bir sık iğne yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle devam ediyoruz. Şimdi artık başladığımız yere gelene kadar bu 5 tane zinciri çekip her boşluğa bir sık iğne yapacağız. Hemen şöyle göstereceğim. Şu şekilde önce
bedenimizi etek ucundan başladık birleştirmeye. Burada köşeyi birleştirmedim. Burayı başladığımız yere geldiğimiz zaman göstereceğim. Burada 11 tane boşluğumuz var. Bu şekilde geldim. Burada yine köşeden birleştirmeye devam ettim. Yine köşeleri birleştirdikten sonra diğer kenarda şöyle hemen şöyle katlayalım. Şimdi burada birleştirmeden zincirlerimizi, sık iğnelerimizi yaparak bu başladığımız yere gelene kadar devam ediyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman karıştırmayalım. 5 tane zincir, bir sık iğne, tekrar 5 tane zincir, köşenin içine bir sık iğne, tekrar 5 zincir ve buradaki ilk boşluktan devam ediyoruz. Daha sonra yine sonda köşeyi nasıl kapattığımızı göstereceğim. Başladığımız yere geldim. Bakın burada ilk sık iğneyi yaparak başlamıştım. Şimdi köşeden önce sık iğnemi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Önce köşe boşluğunun içine bir sık iğne. Daha sonra hemen 1, 2 zincir çektim. Şimdi burada birleştirme yapacağım önce. Bakın burada ilk köşeye birleştirmemi yapmamıştım. Hemen buradan şöyle bir birleştirme yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çektim. Burada sık iğnenin üzerine şöyle kaydırma yapacağım. Hemen buraya kaydırmamı yaptım. Şöyle bir zincir çekip ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Bunu daha sonra iğne yardımıyla gizleyeceğim. Çünkü modelimiz biraz boşluklu olduğu için bunu burada zincir çekmeden de aslında kesebilirsiniz. Sonra ipi şöyle arkaya çekeceğim. Daha sonra iğne yardımıyla trabzanların ya da zincirlerin arasında gizleyeceğim. Şöyle hemen çekelim. Biraz ters oldu aslında. Önce köşeden başlayıp ya da şuradaki köşeden yarım başlayıp şurada ilk sık iğne ile başlayıp buraya geldikten sonra beden birleştirmesine etek ucundan başlasaydık daha kolay olurdu. Sizler öyle de yapabilirsiniz. Buradan direkt köşeyi birleştirerek ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi bedenleri birleştireceğiz. Yaka boşluğunu şöyle hemen ikisini yan yana getirelim. Bu şekilde iki parçayı da ütülemiş oldum. Bunları birleştirdikten sonra yine hafif bir buhar ütüsü daha yapacağım. Şimdi burada işaretleyicimi taktım. Buradan itibaren köşe boşluğunu, yani burada birleştirme yaptığımız için burayı saymıyorum. Bundan sonra saydım. Burada 11. boşluğun içine işaretleyicimi taktım. Şimdi 11. boşluktan karşı tarafa birleştirmeye başlayacağım. Hemen karşı tarafa da bir tane işaretleyici takacağım. Şimdi burada köşeden sonraki şu zincir boşluklarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle yanlış olmasın. Birisi aşağıda, birisi yukarıda olur. Şöyle buraya işaretleyicimi takıyorum. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, şöyle ön yüzden karşılıklı getiriyorum. Şimdi tekrar ipimi aldım. Tığıma başlangıç ilmeği atacağım. Şöyle biraz uzun bırakarak atıyorum. Daha sonra gizleyebilmek için. Şöyle başlangıç ilmeğini attım. Şimdi bu işaretleyiciyi taktığım 11. boşluğa şöyle bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde birleştireceğim. Karşı tarafta da 11. boşluğa şöyle artık bu işaretleyiciyi çıkartabilirim. Bu karşı tarafa yine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim, bir sık iğne. Tekrar 2 zincir ve bir sık iğne. 2 zincir, karşı tarafa bir sık iğne. Yani aynı şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada hem ön bedenden hem arka bedenden ilerlerken birleştirme yapmadım. Burada küçük bir pay vermek istedim aslında. O yüzden burayı örerken, yani şu sırayı örerken birleştirme yapmadım. Tekrar karşı tarafa. Evet. Şimdi bu ön bedenin yaka genişliği, arka bedende de 9 boşluk aşağıdan, yani 9'uncunun içinden başlayacağım. 2 boşluk yukarıdan başlamış olacağız. Biraz arka yakayı biraz daha küçük yapmış olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bakın. Şöyle birleştirmemizi yapıyoruz.
Burayı bitirdikten sonra köşeye geldiğimiz zaman birleştirmemizi yapıp yine bir zincir çekip ipimizi uzun bırakarak keselim. Daha sonra arka bedende de buradan saydığımız zaman 9'uncunun içinden birleştirme yapıp ipimizi keseceğiz. Şimdi ben burayı tekrar sökeceğim çünkü kola devam edeceğim. Burayı bitirmeden, videoyu kesmeden burayı söküyorum. Birleştirmeyi daha sonra bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şöyle kolda ben şöyle file görünümüyle devam ettim. Şimdi burada 7-8 sıra zincirli sıralarımı yaptım ama kolun uzunluğu sadece bu kadar değil. Bedenler geniş olduğu için gördüğünüz gibi omuz genişliği normalde bu kadar olmaz. 15 santimetre yeterli. Yani burası zaten omuzdan aşağıya pay verdiğimiz için burası bu zincirli kısımla birleştiği zaman dirseğin üzerine kadar, dirsekten biraz yukarıda olacak şekilde kollarımıza düşmüş oluyor. O yüzden sizler daha fazla sıra ekleyerek biraz daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi burada hemen kol altından başlayacağım. Yine aynı şekilde başlıyoruz aslında. Sadece bir son sırada farklılık var. Onun dışında burada yine tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şurada ilk birleştirme yaptığımız tam ortadan başlıyorum. Şuraya hemen ya da şu boşluğun içine battım. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buraya geldim. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sıradan devam ediyorum. Zaten zincir sıramızın ilkini burada yapmış olduk. 5 tane zincir, bir sık iğne. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman başladığımız yere şurada bir sık iğne, yine 5 tane zincir. Şuraya ilk sık iğnenin üzerine, burayı tekrar geldiğim zaman göstereceğim. Çünkü orada bir püf noktamız var. Hemen ilk sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son boşluğumuz kaldı. Yine 5 tane zincir. Buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Bir ip aldım tığıma. Hemen buradaki ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine batıyorum. Şu ipimi daha sonra gizleyeceğim. Buradan ilmeğimi aldım. Önce ilkinden tek olarak, sonra biraz uzattım. İkisini birlikte topladım. Bakın burada boşluğu aynen köşelerde birleştirdiğimiz gibi ortaya gelmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluktan bir ilmek aldım. Hemen şöyle sık iğne yaptım. Bu bizim boşluğun içindeki, yani buradaki sık iğnemiz olmuş oldu. Tekrar buraya geldiğimiz zaman şimdi burada yapmış olduğum gibi 3 zincir, 3 kere de çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yani boşluğun ortasında başlamış oldum. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben 7 sıra ördüm burada. Şöyle kafanızda karışmasın. Burada şurayı tekrar göstereceğim. 3 zincir, ilk sık iğnenin üzerine 3 kere de çıkarak ortaya doğru ilmekleri uzatarak bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip boşluktan ilmeğimi alıp bir sık iğne, tekrar 5 tane zincirle sıraya devam ediyoruz. Şimdi sırayı tamamladıktan sonra, yani istediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. İsterseniz uzun kollu yapabilirsiniz. Burada ben 7 sıra yaptım. 8. sırada şimdi bu ilk 5 zincirimi yaptım. Buraya bir sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Şu sık iğnemin 2 ilmeğinden şöyle birlikte buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Son sırayı gösteriyorum şu anda. Bir sık iğne, sık iğneyi çok sıkı yapmayalım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığıma ip almadan hemen bu sık iğnenin ilk 2 ilmeğinden şöyle ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir kez daha göstereceğim. 2, 3 zincir. Sık iğnenin üzerinden batıyorum. Burada tığımdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde son sırayı tamamlıyoruz. Şimdi hemen diğer kolun üzerinde de göstereceğim. Burada henüz buhar ütüsü yapmadım. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şöyle sık iğnelerin üzerinde bu şekilde pikolarımız var. Burada da şöyle buhar ütüsü yaptığımız zaman bu şekilde görünecek.
Evet, şimdi kolu anlattım, beden birleştirmesini gösterdim. Beden birleştirmesini hem ön bedende hem de arka bedende birleştirdikten sonra burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar etek ucunda sıra ekleyebilirsiniz. Ben burada yine kolda olduğu gibi 1-2 sıra sadece zincirli sıra yapacağım. Çünkü motiflerimin uzunluğu yeterli. Hemen size şöyle uzunluğunu vermek istiyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum. Çok kısa da değil. Hemen buradan bakın şöyle 55 santimetre olmuş. Yani birkaç sıra, belki koldaki kadar da yapabilirim. Burada sıraları tamamladıktan sonra yine kolda olduğu gibi son sırayı bu şekilde yapacağım. Yani pikolarımızın olduğu sıra. Aynı zamanda bu beden birleştirmesini tamamladıktan sonra yine koldaki son sırayı şu yakada da hem arkadan hem de önden etrafından gelerek bu son sırayı tekrar edebilirsiniz. Evet, bluzumuzun anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.